Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle sandık açacağız. Bir miktar ekipman sandığı açacağız. Yakında onları da üretmeye başlayacağız. Ruin savaşları falan geliyor. Birazcık ekipmanlara da düzeltme yapmak istiyorum. Belki yeniden yaptığımız takdirde ekipmanların birçoğunda şey yok. Özellik patlamadığı, kritik patlamamış durumda. Onları halletmiş oluruz belki. Bu yolda da 3 tane etkinlik üst üste denk gelince çok fazla sandık birikmiş oldu. Ard arda geldi. Gölge Lejyonu'ndan 40 tane sandığımız var. Ian halk şarkılarından Ian sandığımız var. Seroli'den de 75 tane Seroli sandığımız var. Gölge Lejyonu'nda böyle sarı göründüğüne işte bu mor göründüğüne falan bakmayın. Bunların içerisinden yeşil, mavi, mor şeklinde sarı olandan da aynı şekilde sarı şeklinde sandıklar elde edebileceğiz. Burada gördüğünüz şu çeşit çeşit türlerdeki işte kafalık veya işte göğüslük, bacaklık vesaire atacak etkinliğine göre. Ama hatırladığım kadarıyla sadece Gölge Lejyonu'nda şöyle bir şey hatırlıyorum. Diğerlerini tam hatırlamıyorum. Hani ne çıkacak içinden o anlamda. Gölge Lejyonu sadece size göğüslük ve bacaklık veriyor dostlar. Diğer ekipman parçalarının sandıklarına atmıyor. Ian ve Seroli'de hatırladığım kadarıyla veriyordu diğerlerinden ama vermediği yine bir tür olabilir. Onu açınca tespit etmiş oluruz. Onun dışında bu videoda başka neden bahsedeceğiz? Bu videoda başka bir de Serolli mağazasından bahsedeceğiz. Serolli mağazasından şu sebeple bahsedeceğiz. Birçok arkadaşın kafasına takılan şeyler oluyor. Yani işte kaynak mı almalıyım? İşte Keira kafası alıp Keira mı kasmalıyım? Keira'yı fulllemeye mi çalışmalıyım? Gibi böyle bir eğilimler oluyor. Keira ile ilgili şöyle söyleyeceğim. Oyunda belli başlı mor komutanlar var ve bunlar belirli yere kadar size destek olma açısından ve oyunun başında da ana komutanlığınızı yapma açısından etki sağlıyorlar ama oyun ilerledikçe sizin için hani çok da önemli olmamaya başlıyor bu komutanlara sahip olmak. Mor komutanlar ilerleyen safhada sizin için çok böyle bir şey ifade etmemeye başlıyor. İşte ne ifade eder? İşte Keira'ya sahip olsanız e, bu barbarlar, barbar kaleleri, Ian senaryoları, işte efendime söyleyeyim e, Ian dışındaki Serolli ve benzeri bu senaryo ile gelen bilgisayarın kontrol ettiği yaratıklara karşı ekstradan hasar kazandırıyor size Ian sadece. Yani PvE alanı için e, yatırım yapmanız gerekiyor. Karşılığında vazgeçtiğiniz şeyler aslında hesabınıza çok şey katabilecek şeyler olduğu için ben Keira'yı hiçbir zaman tercih etmedim. Geldiğinde de hiç ilgilenmedim. Baktım evet güzel beceri hasarını falan arttırıyor eyvallah. Ama bu bize sadece Barbara karşı yönelik bu şeyi kazandırıyor. Çok fazla bir e, open field'da veya bir yerde böyle çok fazla bir işimize yarayacak bir şey kazandırmıyor. Benim YSG'm de var zaten. Hani alan hasarı deseniz zaten bir ihtiyacım kalmamış durumda oluyor. O açıdan Keira'yı kasmayı düşünmedim. Ben bu noktada kendi tercihim şu şekilde. Hani gelişkin yani T5 seviyesine gelmiş gelişkin bir hesabınız varsa artık sarı komutanlarla uğraşıyorsanız ve hani mor komutanlarla olan bağınız çok azaldıysa tercih edeceğiniz nokta şöyle olması gerekiyor. Ekipman sandıkları olması gerekiyor. Ekipman malzeme sandıklarını tercih etmeniz şu yüzden gerekiyor. Çünkü sahaya çıktığınızda karşınıza gelen rakipler spenderlar, para harcayan insanlar oluyor. Gerçekten ciddi anlamda para harcıyorlar ve o insanların karşısında tutunmanız için sizin de üzerinize yani özellik patlamamış olsa bile yüksek stat veren ekipmanları craftlayıp bir şekilde yapmış ve üzerinize giymiş olmanız gerekiyor ki hayatta kalabilin onlardan yani çok fazla geride olmayın. Yani tutup da komutanlarınız çıplak bir şekilde onun karşısına giderseniz çok fazla para harcamış itemlerini sarı item, mor item yapıp kritiklemiş bir insanın karşısında gerçekten çok büyük fark yaratacak. Bu aradaki ekipman farkı o statlar çok fazla fark yaratacak. Yani hem saldırı anlamında hem onlara verdiğiniz savunması, sağlığının yüksek olması anlamında hasardan da çok büyük kayıplar yaşayacaksınız ve sorun yaşayacaksınız. Bu noktada belirli bir aşamaya geldiyseniz yani işte T4 teknolojiniz de iyiyse işte sarı komutan anlamında hani en az bir tane bir tane ikili çıkartabiliyorsanız sahaya yani işte mesela ben Alex YSG ile savaşıyorum. Guan'la işte Santuzu'yu kullanıyorum vesaire vesaire veya işte gidip işte başka kombinlerde yapabiliyorum. Richard kullanabiliyorum. İşte Sezar'ı bir yerlerde değerlendirebiliyorum. Duruma göre, şeye göre, savaşa göre farklı kombinlerle çıkabiliyorum ve hani maksimum zaten 2 kıta savaşıyorum ve onlara iyi ekipmanlar yapmam gerekiyor. Çünkü benim karşımda çok güçlü
insanlar olacak. Daha fazla uzatmayayım. Hani az buçuk benim anlatmak istediğim mantığı anladınız. O yüzden de ben bu seviyeye gelmiş, yani işte T4 bile olsanız, T4 teknolojisi iyi durumda olan ve en azından 2 tane sarı komutanıyla alanda savaşabilen bir insanın buradaki malzeme sandıklarını tercih etmesini öneririm. Çünkü pahalı ekipmanları craftlamanız açısından, mor ekipmanları craftlamanız açısından, varsa bir e, sarı ekipman elde edebildiyseniz, zamanla biriktiyse, onları craftlamanız açısından bunlara muhtaçsınız ve bu sizin çöldeki vahanız, yani o bir damla suyunuz bunlar. Bu tarz etkinliklerden geldiği takdirde bunu kaçırmamanız gerekiyor. O yüzden de ilk önerim bu. Ama free to play'siniz, oyuna yeni başladınız, işte daha komutan yok ortada. O noktada sizin tabii ki onları almanız doğru değil. O noktada ne yapabilirsiniz? Bir açıdan hani sarı anahtarla gelen, altın anahtarla gelen sarı komutanları, efsanevi komutanları güçlendirme ve daha fazla kafa elde etme açısından altın anahtar alabilirsiniz, ama altın anahtarı da illa alın, şöyle yapın, böyle yapın demeyeceğim. Çünkü altın anahtardan belirli oranda fayda sağlayabilecek komutanlar var. Mesela Martel size fayda sağlayabilir. Bir Cacua fayda sağlayabilir. Okçu için Est fayda sağlayabilir, ama diğerleri, diğer komutanlar çok supportif düzeyde, çok hani oyunun ilerisinde çok da e, işlevini kaybeden, çok fazla tercih etmeyeceğiniz komutanlar olacağı için oyunun başında onların işte 3-5 kafa gelmesiyle, işte ilk becerisini 5'lemenizle size olağanüstü katkılar vermeyeceğini düşünürsek, sizin hesabınızı bir an önce geliştirme açısından ilk başlayan noktasındaysanız, free to play bir şekilde başlayan noktasındaysanız hızlandırmaları tercih edebilirsiniz. Neden bunu bu şekilde söylüyorum? Altın anahtardan hızlandırma geliyor, ama e, hızlandırmayı direkt tercih ettiğiniz takdirde altın anahtardan gelmeme ihtimali de olduğu için ve fiyat olarak baktığınızda 60'a bunu alabiliyorsunuz. Bu yüzden de benim size buradaki önerim 60 dakikalık hızlandırmayı 60 coin'e 50 tanesini direkt almanız yönünde olacak. Sonrasında işte ben kendi hesabımın seviyesi anlamında KVK'da sağa sola fazla TP atıyorum. Yani çünkü offline olacağınız zaman güvenli bir alanda durmanız gerekiyor ve geriye TP atmanız gerekiyor savaşın olduğu alan dışında. Özellikle kralın topraklarına girildikten sonra ve sonrasında çok fazla ışınlanma harcamanız gerekiyor. Bu noktada ihtiyacınız oluyor. Ben bu yüzden tercih ediyorum. Komutan kasma için falan XP kağıdı da tercih edilebilir, ama bir noktada bunu çok önermeyeceğim. Çünkü barbar keserek, barbar kalesi keserek bunları elde edip bir şekilde komutanlarınızı istediğiniz seviyeye götürebiliyorsunuz. Çok böyle bir aciliyetiniz yoksa, yani KVK geliyor, Richard'ınız 50 seviye kaldı. İşte bir an önce 60 yapıp arkasına YSG koyacaksınız veya işte Martel koyacaksınız veya Santuz'u koyacaksınız. Hesabınızın durumuna göre, tercihinize göre, ne durumda olduğunuzu bilmiyorum. Farazi konuşuyor. 60'a götürme noktasındasınız ve acilen ihtiyacınız var. O noktalarda tercih edebilirsiniz, ama ben öyle bir ihtiyaç duymuyorum. Burada altın anahtarları alacağım. Hepsini alamıyormuşum. Bunları bu şekilde alıyorum buradan. Yeterli gelmedi. 460 tane arttı. Bunu harcamadığınız takdirde oyun size bir sonraki Serolli'de sikkenizi kullanmanız için elinizde bırakıyor ve kullanabiliyorsunuz. Benim şu an için herhangi bir ihtiyacım yok. Kaynak konusunda da herhangi bir sorunum yok. Bu şekilde elimde tutacağım. Bir sonraki Serolli'de mümkün olduğunca hepsini almış olurum. Yani altın anahtarları almış olurum diye düşünüyorum. Sonrasında yine bir miktar daha artar. Bu şekilde tercih ediyorum. Yeni başlayanlar için de dediğim gibi hızlandırmayı tercih etmeniz önemli. Sonrasında altın anahtara gidebilirsiniz. Altın anahtardan da XP kağıdı geliyor. Kaynak da geliyor. Kaynakları çok önermiyorum. Kesinlikle hani kaynağı toplayabilirsiniz, ama bir hızlandırmayı toplayamıyorsunuz haritadan veya altın anahtarı toplayamıyorsunuz. Yani o noktada ona dikkat etmeniz lazım. Belki bir noktada bunu birlik ışınlanmayı birlik mağazasından da satın alabilirsiniz, pasaport için biriktirdikleriniz yerine. O şekilde. Onun dışında gerçekten ekipman çok önemli oyundaki savaşırken. Komutanlarınızın hani full olmasının dışında, hani full olduktan sonra ne olacak, farkı ne yaratıyor? Ekipman yaratıyor. Bu yüzden bunları da hesabınızın gelişkinlik durumuna göre tercih etmeniz gerekiyor. Onun dışında çok da fazla uzatmayalım. Bu işte bilgileri verdik. Sandıklarımız hakkında ilerleyelim. Ne yapıyoruz? Sandıklar bize neler veriyor? Bir de onlara göz atalım. Şansımız ne alemde? Son zamanlarda şansa yönelik sıkıntılar yaşıyorum. Birkaç tane böyle hani şansa dayalı video çekmeye çalıştım. Yani yaklaşık 5 tane video gerçekten çok kötü sonuçlar aldığım için, şans anlamında açtığım kutulardan vesairelerden sizinle paylaşmadım, yayınlamadım. Çünkü gerçekten sinirim bozuldu, moralim bozuldu. Hani bunların içerisinde bir tane de ekipman craftlama videosu da vardı.
Hani gerçekten ekipman craftlamaya çalıştım, ekipman üretmeye çalıştım. Onlarda da hani e, hiçbir şekilde şey gelmedi yani. Video boyunca hiçbir şekilde özellik patlamadı yaptığım eşyalara. O yüzden de sizinle bunu paylaşmak istemedim. Çünkü gerçekten can sıkıcıydı. Şans düzeyi bu kadar düşük olduğu zaman sizin seyir zevkiniz de olmayacak. Size hani evet bir şeyler öğretmeye çalışıyorum ama biraz da eğlenebilmemiz lazım, sevinebilmemiz lazım diye düşündüğüm için yayınlamadım. Seroli sandıklarıyla başlayacağım. 75 tane Seroli sandığı açıyoruz. Bakalım ne kazandık? 2 tane sarı silah kazandık. Bir tane mor silah sandığı kazandık. Ee, Bacaklık mor sandık kazandık. Bundan ne yazık ki bizim işimize yarayan piyade için karovak pantolonu gelmiyor. Bu çok üzücü bir şey bizim için. Çok da böyle hani bir şey kazanmış gibi hissetmiyorum kendimi ama bu iyidir. Hani silah da bir noktada iyidir. Hani çok böyle ağam şağım bir şey gelmedi aslına bakarsanız. Gördüğünüz üzere iki tip sandık geldi. Yani Seroli'den elde edebildiklerimiz pantolon ve silah. Buna dikkat edelim. Devam edelim. Bu önemli bu arada piyade için. Baştan söyleyeyim. Kapı bekçisinin kalkanını barbar kamplarından alabiliyorsunuz buradan almak dışında. Bu yüzden bunu temin etmeniz önemli. Sağlık statü veriyor. Kritiklediğinizde de 10.5 sağlığa kadar size şey veriyor. Bir piyadeyseniz bu özellikle Seroli'den elde ettiğiniz malzemelerle craftladığınız durumunda sizi gerçekten öne geçirecek bir eşyadır. Bilginiz olsun. Sonrasında devam edelim. Karşımıza Ian'ı alalım ve açalım. Ian'dan neler geliyormuş bir de ona bakalım. Eldiven ve ayakkabı. Ian bizim için bu noktada önemli. Çünkü bize Serolli eldiven ve ayakkabı vermedi farkındaysanız ve şeyin de Gölge Lejyon'un da vermediğini söyledim zaten. Göğüslük ve bacaklık veriyordu. O yüzden etkinlik anlamında eldiven ve ayakkabıyı temin ettiğimiz yegane yer bizim için burasıymış. Şimdi bulut yarışçıları güzel. Bir tane yani şey aldık. Eldiven aldık. Yani güzel drop attı. Yani moralimi bozmadı. Yani bu video sizlerle buluşacak bu arada dostlar. Şu an okey. Bu bana lazımdı bu arada. Bu şekilde sandıklarımızı aldık. Droplar bu şekilde geldi. Dostlar affınıza sığınarak araya bir küçük molayla giriyorum. Dün videoyu çekerken Gölge Lejyonu sandıklarını açmayı unutarak bir anda videoya devam edip gitmişim. Onu telafi etmek için araya bir kaynak yapıyorum. Gölge Lejyonu sandıklarını açıp hemen videonun devamıyla sizi baş başa bırakacağım. Hemen 40 tane sandığımızı açıyoruz. Neler almışız? 2 tane sarı pantolon, 10 tane süper 10 tane göğüslük aldık sarı. Bu müthiş. Gerçekten müthiş geldi. Neyse videonun geri kalanıyla sizi baş başa bırakıyorum. Kusura bakmayın tekrar. Hoşçakalın. Onun dışında şu anda bir de Kart Kralı etkinliği var. Biraz da ondan bahsedeyim. Şimdi ben Kart Kralı etkinliğine normalde oynuyorum. Eğer benim için yani oynarım yani tercih ederim. Askerden ilk geldiğim dönemlerde VIP 14'de çok fazla vakit varken hesabın e, 6 yani 7 ay falan hesapla oynanmamıştı ve birçok komutanı, vali vesaireyi kaçırmıştı. Kaçırdığım komutanları temin etmek için Kart Kralı'ndan telafi yaptım. O noktada elmasları birazcık oraya ayırdım. Ama şimdi VIP 14 olmak için çok çabalıyorum. Yani bütün elmasları oraya yatıracağım. O yüzden sadece 10 tane hakkım var. Ve bu haklar arasında bize bedava verenleri kullanarak bir şeyler elde etmeye çalışacağım. Yani 2 tane açacağım. Yeni sayfaya geçeceğim. Konstantin'den bir şeyler alabilirsek bizim için okeydir. Konstantin elde etmeye yani Konstantin'imin geliştirmeye çalışıyorum daha doğrusu. Konstantin'im var da bir şey alamadık, sıfırlayacağım. Elmas harcamak istemiyoruz. Onun dışında hop buradan da bir şey alamadık. Yine sıfırlıyorum. Şöyle yapsak. Yine bir şey alamadık. Şansla ilgili sıkıntı var dedim ya. Bu etkinlikte sanırım var. Normalde bu etkinlikte elmas harcamadığımda bir şeyler alabiliyordum. Yani buraya basıyordum, buraya basıyordum. Çat diye veriyordu mesela ve verdi. Şaşırtıcı. Hop. O zaman aynı şeyi bir daha mı söyleyeyim? Buraya basacağım, buraya basacağım verecek. Yok vermedi. Ha. O bir kere çalışıyormuş. Bakalım şuraya. Buraya bastık, buraya bastık. Ha. İkna edemedik. Bir şöyle deneyeceğim. Genelde şöyle kafa alabiliyordum. Şunu açıp bunu açıp kafa alıyordum mesela. Yok.
Bir tane kafayı görebildik de anahtarla eşleşti. Bir de tersini deneyelim. Aa, elmas harcamak istemediğim için yine direkt geçtim. Taktiği bir denemeye devam edelim bakalım. Ha. Son sayfada ne yapalım? Şöyle üstlü altlı açacağım. Belki bir şey verir. Vermedi. Şanssızız. Sadece hiç elmas harcamadan bir kez bir şey elde edebildik. Kart kralı bizim için şanslı geçmedi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İçeriklerimi beğeniyorsanız lütfen kanala abone olup beni destekleyin. Videoyu beğendiyseniz, eğer sizin için eğlenceli bir video geçtiyse, bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Aklınıza takılan bir sorular olduğunda lütfen aşağıya yazmayı yine unutmayın. Sizin için hepsini cevaplandırmaya çalışıyorum. Oyunla dair herhangi bir sorun yaşadığınızda bunu yazıp bizimle paylaşın. Ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.